Ben Emil Danacıoğlu. Evliyim. Bir çocuğum var. 16 senedir de bu işi yapıyorum. Yaptığım iş egzoz. Profesyonel bir iş. Kendimce. Çünkü severek yaptığım işi her zaman profesyonelleştirmeye giderim. İsmim Eyüp Yılmaztürk. 2 çocuk babasıyım. 21 senedir Amerika'dayım. Geldiğim 17 ay kadar gaz istasyonunda çalıştım. Ondan sonra bir 3 sene bir gaz istasyonunda mekanikte çalıştım. Bir 13 sene kadar başka bir mekanikte. Ondan sonra son 3 senedir de kendi iş yerime sahibim. Bu işe 16 sene önce babamın mesleğiyle devam ediyordum. Babamın işi frencilikti. Fren işi yapardı. O da bu işte iyiydi. Tabii ki gırtlak kanseri olunca sektörü bırakmak zorunda kaldı. Biz devraldık ama başka sektör olarak egzoz işine girdik. Girdiğimizde tabii ki bu girdiğim sene 2005, 2004, 2005'te girdim askerden geldikten sonra. Tabii yavaş yavaş bu yerlere geldik. Çünkü kendimizi kanıtlayarak, temiz iş yaparak, dürüst olarak, çizgimizi bozmadan geldik bu yöne. Ve şu anda yıl 2020 ve daha da uzun bir süre gideceğine inanıyorum. 17 ay gaz istasyonunda çalıştıktan sonra Türkiye'deki tecrübelerime güvenerek bir iş yerine başvurdum. Tanıdıklar sayesinde. Bir gaz istasyonunda çalışmaya başladım. Mekaniği olan bir gaz istasyonunda. Öyle kendim meslek lisesi mezunu olduğum için Türkiye'de de çalışmıştım Renault servislerinde falan. Öyle bir başvurdum, kabul ettiler. Öyle başladım. Ya akrabam işte eniştem buldu işi. Herhangi bir şey yok. İhtiyacı vardı. Girdiğim bir yerde zaten tek ben çalışıyordum. İş yeri sahibi bir Ermeni, Türk Ermenisiydi. Hayır, hayır. Çünkü öyle bir şey ki yani yaptığımız işe baktığın zaman örnek veriyorum. Yani mecazi anlamda söyleyebilirim 10, 15 veya 8, 9. Tabii biz bu paraların çoğunu alamıyoruz ama tabii ister istemez dengelemeye çalışıyoruz bunu. Şimdi yurt dışında baktığınız zaman marka egzozlar, biz mesela burada da bir kendimizce markayız. Kendimizce de bir marka. Esnafça seviliyoruz o yüzden kusura bakmayın. Kendimizce de bir markayız. Yurt dışında $10.000 atıyorum $5.000 dedikleri egzozu biz onların daha altına yapıyoruz. Biraz daha kaliteli yapıyoruz diyebilirim. Çünkü kaynağımız, kullandığımız malzeme bunlar hep kaliteyi gösteriyor. O yüzden kalitemiz tesadüf olmuyor. Burada Amerika'da 3 şekilde ABC olarak ayırıyorlar teknikerleri. C'den başlarsak 750'den 1500-1600'lere kadar çıkan rakamlar haftalık. Haftalık rakamlar bunlar. Emeğimizin karşılığını alıyor muyuz? Kesinlikle almıyoruz. Çünkü harcadığımız emek ve eğitim çok fazla. Burada bir de çalışan işçilerin kendi tool'larına sahip olmaları gerekiyor. Yoksa iş bulamazlar. Yani en büyük değişkenlik Türkiye'ye göre budur yani. Gerçekten onlar da çok masraf. Eğitim masraf. Bazen eğitim iş yerleri karşılar. Ama yani her iş yeri vermez ve siz de kendinizi eğitmek zorundasınız. Yoksa ileride bir iş yeri açmak istiyorsanız mutlaka adapte olmanız gerekiyor. Türkiye'de parçalar daha pahalı. İşçiliğin karşılığını demin dediğim gibi karşılığını alamıyorsun. Çünkü malzemeler, aldığın parçalar yurt dışından dolar bazında geliyor. Dolardan TL'ye çevriliyor. Mesela şu dönemde bu seneden bahsedeyim. Her bir ayda bir veya her 2 haftada bir malzemelere zam geliyor. Ve bunu müşteriye yansıttığı zaman, ki yansıtamıyoruz doğal olarak, yansıttığın zaman da abi ne yapıyorsun? Dolar düşüyor diyorsun ama aldığın malzemeci veya aldığın tedarikçi bunu düşürmüyor. Çünkü pahalı aldığı için ister istemez dolar zarar etmek istemiyor. Biz cüzi bir zam yapmak zorundayız. Yaşadığımız ülke. Burada işçilik çok pahalı Türkiye'ye göre kıyaslarsak. Yani Türkiye'de yani 10 lira yapacağınız şey burada 100 lira yaptıramazsınız. İşçilik burada çok önemli ve zaman çok önemli olduğu için işçilik çok pahalı. Bunun da parça kolaylığı var. Her türlü parçaya ulaşma imkanınız var. Yani kullanılmış,
eBay'den kullanılmışından tutun da yani Çin yapımı parçalardan tutun da yeni orijinal parçaya kadar option çok. Bir tane örnek vereyim, bir Jetta motoru. Geçenlerde yapmıştık. Araba çok olduğu için burada çıkma motoru gerçekten çok ucuzdu. Yani 350-400 dolar civarında bir motordu. Ama onun işte 10 saat işçiliği vardı. Ortalama yani 1000 dolar işçilik diyelim. 500 dolar motor, işte yan parçaları falan 1600-1700'e geldik. Yani öncelikle şu anda internet çağı diye bir şey var. İnsanlar yani bir Google'a yazıp neyi nerede, kimin ne iş yaptığını, parçayı nereden tedarik edebileceğini araştırması lazım. Çünkü araştırmadan bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu anlayamazsınız. Fiyat alarak, değerlendirerek çözebilirsiniz. Değiştirmedim dediklerinde de şöyle söyleyebilirim. Yani ya orijinal deyip yan sanayi koyanlar var. Buna biz bile şahit olduk. Bizim başımıza da geldik. Kendi aracımızda da yaşadık bunu. Ama tabii insanın kişiliği, karakteri, esnaflığı, ilk başta dediğim gibi dürüst olmak lazım. Bu işte dürüst olmazsan kazanamazsın, çizgini bozmayacaksın. Açgözlü olmayacaksın. Çünkü açgözlülük çok kötü bir şey. Her ülkede olduğu gibi bunun da iyisi var, kötüsü var. Bunu arkadaşlarınızdan veya tanıdığınız birinden alarak gidebilirsiniz tamircilerinize. Burada mesela Amerikalılar da size bir güvende mi bütün sülalesini size gönderirler yani, ki oluyor. Yani güven, her şey güven meselesi. Yeter ki işinizi doğru yapın. İşinizi yanlış yaptığınız zaman o bir yerde çıkacaktır zaten. Kazık yememek için yani araştıracaksınız, birinden soracaksınız. Kendi başınıza bir yerlere gitmeyeceksiniz. Servisler var, tamirciler var. Duyuyoruz yani bazı tamirciler hiçbir şey yapmadan sadece bir yeri silerek arabayı öyle gönderiyorlar. Bazıları cıvataları sıkmıyor. Kazık yememek için şöyle, yani her işin bir oluru var. Bir kitap üzerinden yapılıyor. Zaten size fazla charge edeceği zaman başka yerden sorduğunuzda o fiyat çıkar. Hatta bunu şu anda online üzerinden bile kendiniz bile bulabilirsiniz. Öyle app'ler bile var. Orada koyduğunuz anda fiyatlar, ortalama fiyatlar çıktığı için kazık yeme imkanınız çok az. Şöyle izahını yapmak isterim. Yani bu sektörde hem kendi sektörümde hem genel sektörde lokantacıydı, büfeydi, kafeydi, bir alt kademe yetişmiyor. Maalesef yetişmiyor. Yani biz de yani bizim elemanlarımız var. Elemanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara daha özenli davranmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar bu sektörü nedense bizden sonraki nesil gelmeyecek. Kimse böyle bu tür işlere girmek istemiyorlar. Girenler de işte costlardan dolayı, yani tool, eğitim, alet şeylerinden dolayı bırakmak zorunda kalıyorlar ve zaten günümüzde de Uber olsun, çeşitli food dağıtma sistemleri, GrabHub vesaire, herkes bu tür işlere girip daha kolay para kazanma yolunu seçiyorlar ama tabii bu uzun vadede bir iş değil. Bulamıyoruz, çırak gerçekten bulamıyoruz. Yani burada çırak yok gerçi ama yardımcı bir eleman bulmak çok zor. Kalifiye bir eleman bulmak daha da zor. Herkes ya kendi işini açıyor çok iyiyse veya çalışmıyor bile, hiç bile açmıyor. Hiç düşünmedim ama ben, çünkü yani ilk başta da söyledim. Ben bu işi sevdim ve severek yapıyorum. Sevdiğim işte başarılı olmayı isterim. Çünkü ek bir iş veya ekstra bir iş daha veya araç alım satım veya herhangi bir galeriydi, ekspertizdi. Bu tarz şeyler düşünmedim. Çünkü her zaman şunu örnek alırım. Ekstra bir iş daha yaparsan bu sefer bu yaptığın işte başarılı olamazsın. Kayıp yaşarsın. Benim düşüncem. Düşündüm tabii. Başka bir iş yani gerçekten isterdim. İlk başlarda belki inşaat işleri çok hoşuma gidiyordu burada. Evler çok sıra tek tek güzel yapıldığı için, böyle bina şeklinde olmadığı için onlar etkiliyordu beni. Ama tabii o da bir komplike bir iş, yani benim iş gibi öyle kolay gözüküyor gibi ama yani o da zor bir iş. Ama büyük bir ihtimalle yani elektrikçi veya ne bileyim klima sistemleriyle ilgili, evlerin klima sistemleriyle ilgili bir sistemlere çalışmak isterdim. Daha az komplike, 2-3 sistemi öğrenerek devam ederdim hayatıma. Vallahi bunu hiç düşünmedim. Yani güzel bir soru.
Yani benim yaptığım işi yapamazlar. Saçları yanar. Benim sakallarım yanıyor. Yani fön çektirmek istiyorum. Öyle daha düzgün dursun istiyorum ama sakallarım yanıyor. Bayanların yanar saçları ya. Başka bir iş yapabilirler. Masa başı. Burası için Amerika'da kadınlar her türlü işte olur. Ben bir kamyon şoförü bile görmüştüm yani kadın. Uzun yol kamyon şoförü bayağı bir zor bir iştir yani. O yüzden öyle bir ayrım olmadığı için her işteler. Benim bu bölgede pek çalışan kadın görmedim ama bu işte başarılı olan iş yeri sahipleri, televizyonda şovları olan insanlar var. Yani sonuçta bu bir artık güç yeri değil de daha bedensel bir taraf değil, daha çok kafa yormanız gereken bir iş olduğu için bu başarılı olmaları çok normal ve olabilirler de. Bence olmaları gerekiyor. Bende bir tane klasik Amerikan var, Apache 61 model. Severek şu anda izinde, tatilde yatıyor. Dinlenmede o araba. Günlük bindiğimde Q7 var, 2009 model. Yani Audi'yi tavsiye edebilirim, Mercedes'i tavsiye edebilirim, BMW'yi ama Citroen ve Peugeot'u tavsiye etmem. Çünkü sorunlu ve masraflı bir araba. O yüzden tavsiye etmiyorum. Diğer araçlara binebilirler. Ben Amerikan arabası sürüyorum. Chevy Suburban, Tahoe da var. O tür arabaları tercih ediyorum. Büyük oldukları için çok rahat. Kışın işte kar yağdığında çok rahat. Gerçekten ailenizde genişse çok rahat arabalar. Bir de parçaları çok. Amerikan arabası her yerde var. Gelen insanlara, gelen Türklere veya Amerikalılara Toyota veya Japon arabaları tavsiye ediyoruz. Burada Toyota ve onun tür Japon arabalarını tavsiye etmemiz nedenlerinden bir tanesi burada yollar çok, iklim şartları çok ağır. Gerçekten Alman arabaları uzun vadede dayanmıyorlar ve çok masraf çıkarıyorlar. En önemli nedenlerden bir tanesi bu. Hayalim çok ya. Zaten hep hayallerimi gerçekleştirdim. 2017'de dedim ki yani çocukluğumda güzel bir vücudum olsun. Güzel bir işim olsun. Klasiğim olsun ve bunlar oldu. Ama kilo aldık yine tabii. 2017'de güzel vermiştik. Almayız dedik, aldık. Yani hiç kimse şeyden çekinmesin. Yani hayalim olmuyor. İstediklerim olmuyor. Hiçbir zaman isyan etmesinler. Hayal kurmak güzeldir ya. Hayal kurarsan gerçekleşiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Eyvallah. Bir hayalim, bu iş içinde bir hayalim her zaman böyle daha büyük, daha modern, daha temiz bir iş yeri sahibi olmak isterim. Çünkü herkes temiz yerlere bakıyorlar. Eski mekaniklere gidiyorsunuz, her yer yağlı. Bu tür yerleri kimse beğenmiyor, girmek de istemiyorlar. Ben de girmem zaten, ben de arabamı götürmem açıkçası. Daha büyük, daha temiz, daha modern yerlerde sahip olmak isterim. Burada araba alım satımıydı. Yani arabanın her türlü şeyini yapmak istiyorum aslında açıkçası. Belki kaporta hariç ama ne bileyim araba kaplamasından, customization'dan, arabanın içinin custom'ından o tür bir yer sahip olmak isterim. Peki bu iş dışında bir hayalin var mı? Bu iş dışında hayalim dünyayı gezmek. Dünyayı gezmek. Bir film çekmek ama şimdi görüyorum ki o gerçekten zormuş. Yanına bile yaklaşamam.